Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir çörek tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay, çok da zevkli. Yemesi de o kadar lezzetli. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağından bir parmak fazla sıvı yağ, bir paket maya, yaş maya ise yarım paket kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker, 2 tane yumurtamızın sarısını üzeri için ayıralım. Spatula ile karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. Azar azar kontrollü bir şekilde olursa daha güzel olur. Tuzumuzu ilave edelim. Öncelikle spatulamızla güzelce hamurumuzu toparlayalım. Hamurumu toparladım. Unumu aşama aşama kullandım. Çok güzel bir hamurum oldu. Yumuşacık pamuk gibi. Üzerini kapatalım. Hamurumuz mayalansın. İç harcını hazırlayalım. İç harcını kahvaltılık peynir olarak kullanıyorum. Yarım su bardağından birazcık fazla süt. Çok güzel yakışıyor içerisine. Peyniriniz kuruysa süt kullanırsanız daha güzel olur. 1 yemek kaşığı çörek otu. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama içerisine çok güzel lezzet veriyor, aroma veriyor. İç harcımız hazır. Tepsimizi yağlayalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayalım. İsterseniz tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Hamurumu masama alıyorum. Kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. İçe doğru katlayalım. İç harcını sürerken dışına taşırmayalım. Tahtamızı unlayarak üzerine alalım. Hamurumuzu açarken uzun bir şekil verelim. Kare şeklinde açmayalım. Kenar kısımlarına taşırmayalım. İsterseniz iç harcı patates de kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri de güzel olur. Sade de yapabilirsiniz. Boş da güzel olur. Uç kısımlarını sıkıştıralım. Bir parmak genişliğinde keselim. Fazla geniş olmasın. Ben hamurumu toplamda 5 tane eşit beziye ayırdım. O şekilde açtım. Tepsiye dizerken üzerine elimizin ucuyla bastıralım. Ve hep bir şekilde düzelim. Elimizi tepsideki yağda batırırsak güzel olur. Elimize yapışmaz. Tepsiyi yağlarken biraz yağımızı bol koyalım.
Çöreğimizin hem şekli çok güzel oldu hem de çok da lezzetli oldu. Yapımı da kolay, hiç de zor değil. Parmağımızın ucunu batırmamız yeterli yağ. Tepsimi doldurdum. Boş kalan yerlere de kalan hamurlarımı dolduracağım. Tepsimi doldurdum. Toplamda bir tepsi çöreğim çıktı. Üzerini kapatalım, mayalansın. Çöreğimiz mayalandı. Ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını üzerine sürelim. İster kahvaltıda tüketin, ister çay saatinde. Çok kolay oluyor, çok da lezzetli oluyor. Sizi zorlamayacak. Bu şekilde yapıp dondurucuya da koyabilirsiniz. Piştikten sonra, soğuduktan sonra poşete koyun, dondurucuya koyun. Daha sonra da çıkarıp ısıtabilirsiniz. Üzerine susam serpiştirelim. 180 derece ısıtılmış fırınımıza verelim. Toplamda 40 dakikada pişti. Görüyorsunuz pamuk gibi oldu. Tahtamın üzerine tepsimi ters çevireceğim. Görüyorsunuz bu şekilde çıkarabilirsiniz. Çöreğimizin adı lokum çöreği. Tek tek koparması çok zevkli oluyor. Ayrı ayrı parçalamaya uğraşmayın. Bu şekilde kopara kopara yersiniz. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.